Selam. Bugün çok pratik bir şekilde amigurumi örgü anahtarlık yapıyoruz ayıcık figüründe. Yapımı bir o kadar basit olduğu gibi aynı zamanda da eğlenceli. Gördüğünüz gibi bir fiyonkili çok tatlı hale getirmiş oldum bu anahtarlığı. Şimdi hemen malzemelerimizi tanıtalım. Yetecek miktarda bir avuç kadar bile olsa size elyaf lazım. Boncuk elyaf kullandım. Ayıcığımızı yapabilmek için koton içerikli tülermeyen 4 mevsim kullanılabilen bir ip kullandım. Burun için kahverengi ve beyaz ekru renk tercih ettim. Aynı zamanda da zemin rengi için bir markanın 67 numarasını kullandım. Taş rengi dediğimiz. Anahtarlık demirini 2 numara tığ ve bir de iğneye ihtiyacımız var. Bu tatlı anahtarlığı yapabilmek için hemen başlayalım. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapmakla ilk sıramızı oluşturacağız. Hemen gördüğünüz gibi parmağıma bir kez doluyorum. Doladığım yerden ilmek çıkartıp bir tane kilit zincirimi yaptım. Bir zincir çekiyorum buraya. Şimdi parmağımdan bunu çıkardım. Bu ipin üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şu ilk ipimizin ucunu çekiyoruz. Çekmekten korkmayın, ipiniz kopmaz. Çok fazla tabii ki de güç uygulamayın, fakat bu aranın amigurumi'de iyice kapanması yeterli olacaktır. Şimdi şu zincir tepelerimizin ilk olan kısmına geliyorum ve buraya bir sık iğne yaptım. Yaptıktan sonra biraz başka bir renk ipten ayraç olarak kullanacağız. Şöyle hemen 2-3 santim uzunluğunda bir ip bize yeterli olacaktır. Bunu ördüğümüz yere koyalım. Bu bizim sıra başımızın nereden başladığını göstermiş olacak. Şimdi battığım yere tekrar batıyorum. Her deliğin içerisine, her ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yaparak 6 tane yapmış olduğumuz sık iğneyi 12'ye çıkardık. Amigurumi'nin temel özelliklerinden bir tanesi 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor. Şimdi 6'ydı, 12 yapıyoruz. İpimizin olduğu yere kadar bütün ilmeklere çift batıyoruz. Ve böylelikle aslında ayıcığımızın ilk tepe kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi bu son ilmeğimiz kalmıştı. Bu son ilmeğimizin içine bir tane batıyoruz. Bakın, bir tane battım. Şuradaki ipi çıkartıyorum. Gördünüz, burada da çift var. Şimdi bir tek bir çift olarak ilerleme yapacağız. Sıra başına kadar bir tek bir çift. Aslında belli. Bir önceki sırada 2 tane battığımız ilmeğin tam orta kısmında şurada tek ilmekler var. Bu tek ilmeklerin içine bir tane batıyoruz. 2 tane battığımız ilmekler var. Bu ilmeklerin içine de 2 tane batacağız. Ve bu 2 tane battığımız yer aslında bizim arttırma noktamız. Bakın, şimdi tek geldi. 2 çiftli sık iğnenin tam ortası tek ilmek. Buraya tek yapıyorum ve yanındakine çift yapıyorum. Böylelikle sıra başına kadar bu işlemi devam ediyoruz. Ve 6'nın katlarını da örmüş olduk. Şimdi 6'ydı, 12 yaptık. Şimdi burası 18 olacak. Sıra sonuna kadar devam ettik. Son çiftli sık iğnemizi buraya yaptık. Şimdi 2 tek bir arttırma yapacağız. Yani 2 tek bir çift. Görmüş olduğunuz gibi şu ayracımız olmasaydı aslında gene belliydi, ama bu işi yapacak ilk defa deneyecek arkadaşların daha dikkatli olarak izlemesinde fayda var. Şimdi burası, bakın bunu çıkartalım gene. Burada şimdi 2 tane tekli sık iğne olmuş oldu. Bu ikili sık iğnenin içine tek tek batıyorum. Bir buraya, bir buraya. Çift olan battığımız aynı yere 2 kere battığımız yerin tepesine
Tekrardan 2 tane batıyorum ve böylelikle 2 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Gösteriyorum. 2 tane tek, bir tane çift. Ve böylelikle her o arttırma noktasında arttırıyoruz. Tekli olan yerlere de tek batıyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrar tamamlayalım. Gene gelelim. 2 tek bir çift arttırmanın tekrardan sonuna geldik. Son olarak 3 tek bir arttırma yapıyoruz. 6 ve 6'nın katlarını böylelikle oluşturmuş olduk. Şimdi 3. çiftimizi de buraya yapıyorum. Tekrar sıra başına kadar devam edeceğiz ve tekrar sıra başında bırakıp artık kafa büyüklüğümüz bu kadar ideal oldu bir anahtarlık için. Düz örüme geçiyoruz. Son olarak da çift arttırmamızı yaptık ve 3 tek bir çift olarak devam ettik. Şimdi bu sıradan itibaren artık 4 sıra boyunca düz öreceğiz. Hemen şu köşe artış noktasını da size göstereyim. Normalde bu 4 sık iğne bir arttıra kadar devam edebilirdi ama yapmıyoruz. Şimdi bakın 4 tane yapmıştık. Bu çift olan ilmeğimizin içine sadece bir tane batıyoruz ve devam ediyoruz. Yani artık arttırmamızı yapmıyoruz. Her ilmeğin içine bir tane batıyoruz. Böylelikle tam 4 sıra boyunca örmeye devam edeceğiz. 4 sıra boyunca düz örgümüzü ördük. Düz sık iğnemizi ördük. İlmek olarak 30 tane sık iğnemiz var. 30 sık iğne olarak devam ettik. 4 sıra boyunca ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz artık. 3 sık iğne bir arttır yapmıştık. Şimdi bu işlemin tam tersini yapıyoruz. 3 tane sık iğne örüp bir eksilteceğiz. Ve bu işlemi de sıra sonuna kadar tekrar devam edeceğiz. İlk ilmeğimi attım. Şimdi 2, üçüncüyü atıyorum. Ve gizli eksiltme yöntemi gösteriyorum. Bakın burası normalde zincirimiz. Tam ortadan girmiyorum. Bize bakan taraftaki ilmekten bir tane, diğer ilmekten bir tane alıyorum. Arkada kalanlar var, onları ellemiyoruz. Sadece öndeki ilmekleri alıp hepsini toparladım ve bir kere de çektim. Böylelikle ilmeğimizi gizli bir şekilde eksiltme yaptık. Tekrar gösteriyorum. 3 tane sık iğnemizi ördük. İlmeğimizin ön tarafından bir tane, diğer yanındakinden bir tane alıp üçünü bir çektirdim ve sık iğne yaptım. Böylelikle sıra başına kadar devam ediyoruz. Bakın aslında gizliden birazcık eksilmeye başladı. Sıra başına kadar devam edelim. Sonuncu 3 sık iğnemizi yaptık ve en sonda 2 tane kaldı. Bu 2 taneyi de tekrardan alıyorum. Bu sırayı düz öreceğiz. Yani aslında yuvarlak bir top figürü yapmış olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar hızlıca tekrardan örüyoruz. Bu sefer 2 sık iğne örüp bir eksiltme, tekrar bir sıra düz, bir sık iğne, bir eksiltme yaparak kapatacağız. Kapatmamıza yaklaşırken içini doldurmayı unutmuyoruz. Çok fazla da kapatmayacağız ki içine elyafımızı iyice dolduralım. Şimdi bunu buraya hemen getirdim. 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. Sıra başındaydık. 2 tane ördüm. Bir tane eksilttim. Sadece öndekileri alıyoruz. İlmek çıkartıp sonra da sık iğnesini yapıyoruz. 1 2 yaptım. Ön kanatlardan aldım. İlmeğimi çıkardım. Tek seferde çekiyorum. Böylelikle
2 tek bir eksiltme yapıyoruz. Daha sonrasında da bir sıra düz öreceğiz. Hafiften içini biraz doldurmaya başlayalım. 2 tek bir azaltma yaptık. Bir sırada düz ördük. Bakın şu şekli almış oldu. Şimdi şöyle hafif ilmeğimizi uzatalım. İçini dolduracağız arkadaşlar. Çok fazla sert bir dolgu elde etmek istemiyorum. Oldukça yumuşak bir dokuya sahip olsun istiyorum. O yüzden biraz dolduracağız içini böylelikle. Ve kapatmaya başlayacağız şimdi. 2 tek bir azaltma yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ağız kısmı zaten kapanmış oldu. Şöyle doldurduk. İlmekleri çok fazla açmıyorum. İlmekleri çok fazla açacak şekilde de içini çok fazla doldurmayın siz de. Güzel bir görüntü olmuyor. O yani böyle bir peluş oyuncak gibi gördüğünüz gibi hoş bir yumuşaklığa sahip olsun. Şimdi bir tek bir azaltma yapacağız. Bir tek örmüştük. Şöyle yapalım hemen. Bir tek bir azalt. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz ama bundan sonra bir sıra düz örgü örmeyeceğiz kesinlikle. Sürekli artık kapatmaya geçiyoruz. Bir tane örüyorum, bir tane kapatıyorum. Arada bir içindeki dolguyu da bir yoklayalım. Çok böyle bir boşluk kalırsa, çünkü ördükçe sıra çıkıyoruz yukarıya, muhtemelen olacaktır. Birazcık elyaf ilavesi tekrardan yapabiliriz. Son azaltmamı da yaptım. Sıra başına tekrar geldim. Elinizle de biraz böyle düzeltebilirsiniz. Tam bir kafa formu oldu bakın. Gayet hoş bir görüntüsü var şu anda. Biraz daha elyaf ister ama bu. Çünkü şimdi kapatınca da o boşluğa yukarıya çıkacak. Doldurmaktan korkmayın, kaçınmayın, fakat ilmekleri de açtırmamaya özen gösterin. Şimdi son olarak artık bütün ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bütün ilmekleri hep ön tarafından alıyorum. İlmeklerin ön tarafından her birini toparlıyorum. Normal arada hiç düz örgü örmedim. Bakın. Daha sonra iki kulak ve burun işlemesini yaparak ayıcığımızı sonlandıracağız. Şimdi şurası kalmıştı. Bakın. Burada şöyle karşılıklı bir kere batıp ilmek çıkartıp bunu da kaydırıyorum ve ipimizi kesiyoruz. Çok uzun kesmenize gerek yok. Çünkü bunu artık içine koyacağız. Ve şöyle elimizle biraz yuvarlayalım bunu. Tam bir yuvarlak oldu kafa formu. İğne ile burayı içine yedireceğiz. Burası aşağıya gelen kısım. Kulaklarını şu tepelere yapacağız ve burun kısmı, uyuyan göz kısmı da iğne işlemesiyle ön tarafına gelmiş olacak. Şimdi bunu bir kenara bırakıyoruz. Hemen kulaklara geçelim. Kulak yapımı oldukça basit. Şimdi tekrardan hemen hızlıca bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine gene 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen ilmeğimi uzatıp altındaki kalan ipini çektirdim ve diğer köşe başına ilmeğimi bağlıyorum. Aynı zamanda da içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yerin içine 2 sık iğne yaparak çoğaltmış oldum. Bütün sıraya çift ilmek olarak 6 idi 12 yapıyoruz. Her bir ilmeğe 2 tane batarak kulaklarımızı oluşturacağız. Tekrar yapıyorum. Şimdi sıra sonuna geldik.
Kulağımız hemen bu kadardan oluşuyor. Sıra başına tekrardan battım. Fakat 3 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerin içine teker teker batıyoruz. 3. sıramıza kadar geldik. Şöyle küçük bir parça oluştu elimizde. Bundaki amacımız da şu: bütün ilmekleri karşılıklı olarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Dikimi bize kolaylık sağlasın diye o da. Şu ipimizi bir keselim. Alttan gelen ipti çünkü o. Şimdi bütün parçaları şöyle birleştirdim sık iğne ile. Böyle bir kulak oldu. Biraz ilmeğimi uzattım. Bunu içinden geçirdim, çektim. Şöyle bir pay bırakıp kesiyorum. Aynı kulaktan bir tane daha yapıyoruz. Son olarak artık burun işlememiz ve göz işlememiz kalıyor. Onu da yapacağız. Aynı parçadan bir tane daha yapalım hemen. 2 tane kulak parçasını yaptık. 6 sık iğnenin üzerine çift batarak 3 sıra boyunca düz devam ettik. Karşılıklı olarak da sık iğne ile birleştirdik. Şimdi bunları da kafamızın yanına kaldıralım. Burun kısmına geçiyoruz. Beyaz ya da ekru renk olan ipinizi artık evinizde, elinizde hangisi varsa tekrardan o ipe geçiyoruz. Sık iğne ile tekrardan 6 tane sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tek bir çift yapıyoruz. Oraya kadar devam edelim hızlıca. 2, 4, 5, 6 tane oldu. Şimdi hemen altta kalan ipimizi çekiyorum. İlk önceki sıraya çift batıyoruz. 6 idi 12 oluyor. Daha sonraki sırada bir tek bir çift yaparak 18 yapacağız ilmeklerimizi. Oraya kadar ilerleyelim. Bir tek bir çift yapana kadar ilerleyelim. Sıra başında tekrardan bir burun boyutumuza ayıcığımızın üzerine koyarak bakacağız. Şimdi bir tek bir çift yapana kadar devam ettik. Bu bizim için aslında ideal. Çünkü kendiniz de şöyle yapabilirsiniz. Kafa formunun üzerine şöyle koyduğumuzda çok fazla da aşağıya ya da yukarıya doğru çıkmaması lazım bu burun ölçüsünün. O yüzden bu ideal oldu. Sıra başına kadar gelmiştik. Şimdi ilmeğimizi kaydırıp bunun da dikiş mesafesince ipimizi keseceğiz. Bakın içinden geçireceğim bunu da. Şöyle geçiriyorum. Sıkıladım. Biraz pay bırakıyorum dikiş ipi için ve burnumuzu da bıraktık. Ama burnumuzun üzerine bırakmadan önce tabii ki de işlemesini yapıyoruz. Kahverengi ipimizi şöyle biraz uzunca keselim. İkiye katladığımızda gene uzunca bir olsun elimizde. Ben şöyle bunu 2 kat yapacağım. Birazcık burun çizgisinin belirgin olmasını istiyorum. O yüzden şu 2 ucunu bir sabitledim. Düğümümü attım. Ve şimdi bu işlemesine bakalım. Burası ayımızın tam alt kısmından dikiş ipi olarak ayıracağız. Yani burayı alt olarak hesap edebilirsiniz. Bakın şu altın hemen şu orta delik kısmının bir alt ilmeğinin arasından ipimi geçirdim. Daha sonrasında da şu bizim son sıramız değil de bir önceki yani 12 sık iğne yaptığımız yerin tam kendi gözümce burayı işaretliyorum ve buradan geçiriyorum. Ortası olmuş oldu. Biraz şöyle bir ilmek atlayıp diğer yanındakine bir V işareti yapacağız aslında buraya. Arkadan geçirdim. İlk battığımız yere tekrardan iğnemi geçiriyorum. Bakın V oldu. Şimdi tam 3 ilmeklik yer ayırmış olduk yani. Şimdi tam orta kısımdan tekrar ipimi geçirdim. Gene ilk başladığım yere batıyorum. Şöyle bir görüntü.
Sağ ve sollardan tekrardan aynı işlemi bir kez daha uyguluyorum. Elimle şöyle biraz buna bir şekil vereyim önce. Bakın tuttum şöyle burayı. Battığım yere tekrar batıyorum. Hep aynı noktaya batıyoruz şu anda. Sadece yukarıki kısımda birazcık ilmeklerin arasına da batmış olduk tabii ki. Buraya yaptım. Son olarak da şu en baş vardı ya, bu en başa da batıyorum bir tane daha. Elyaflarla oynadığımız için birazcık masada elyaf da kalmış. Neyse, onları temizleriz daha sonra. Şimdi buraya da son kez tekrar batıyorum. Şu görünüm oldu. İlmeği buradan çıkardığımız için son kez şuradan bir batalım. Bakın tam şu en uç kısmından iğnemi batırdım. Bir de buraya batırıyorum. Şu burun çizgimizi birazcık şöyle yok ettik. Aynı işlemi bir kez daha uyguluyorum ve bitiriyorum. Burun işlemi esnasında çok zevkli ama ilk zamanlarda tabii ki de birazcık örsökle yapabilirsiniz. Bakın tam bir burun hizası olmuş oldu. Şimdi artık bunun arkasına şöyle birer düğüm atarak ipimizi kesebiliriz. Burası aşağıya gelecek üçgen kısmı. Şurası tam burnumuzun üstü. Kafamızı alacağız ve bunu buraya sabitleyeceğiz şimdi. Şöyle. Şimdi bunu şöyle koydum. Hemen size sayısını da söylüyorum. Şu başlangıç kısmından ilmeklerimizi sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızın şöyle alt kısmına, yani 7'nin 8 ile birleştiği yere bunu koyacağız, buraya burnumuzu. Hemen şimdi dikmeye başlayacağız. Bu burnumuzu bırakmayalım. İlmek kaydırır gibi yapacağız. Bir ondan bir beyaz burun kısmımızdan alacağız. Şimdi bakın önce şöyle bir geçirdim. İlmek arkası gibi düşünün. Çıktığım yer aslında bu tarafta düze gidiyordu ama biz onu geriden götüreceğiz. Tekrardan batıyorum ve rastgele bir ilmekten çıkartıyorum. Tekrardan buraya çıkıyorum. Bir sonrakine battım. Yani şöyle batarken aslında kafaya da giriyoruz. Sonra iğnenizi birazcık direltin ki tekrar geri çıkabilirsiniz. Çok da derine batırmayın iğnenizi. Şöyle geri çıkıyorum. Tekrardan yapıyorum. Bunu şimdi bu ipimiz bitene kadar aslında sıkı sıkı dikmemiz gerekiyor. Şöyle tekrar çıktım. Şu kalan ipimizi de şöyle görünen kısmını keselim. Aslında bakın sabitlendi burnumuz. Ama biraz daha dikmekte fayda var. Şimdi ileri ileri dikelim. Muhakkak burayı sabitliyoruz. Aslında gayet sıkı oldu ama dikmekte fayda var. Şöyle ilmeklerin kenarlarından alıyorum. Yani çok fazla böyle örgü kısmına girmiyorum. Kenarlarından dikerek bunu sabitledim. Şimdi de artık kulaklarımızı takma zamanı geldi. Hemen normal etamin iğnesi dediğimiz iğnelerden kullanıyorum ben. Oldukça ucu da en azından batmıyor elimize. Şimdi arkadaşlar şu tepe noktasını baz alıyoruz. Her zaman bu tepe noktasından şöyle biraz velev olacak. Yani böyle çok dik bir kulak formu istemiyorum. Biraz hafif şöyle velev olsun istiyorum. O yüzden ilk ilmeğimi şöyle bir tane buradan geçiriyorum. Bakın böyle olacak yani bunu taktığımızda. Bunu karşılıklı olarak sabitleyeceğiz. İlmeğimizi geçirmiştik. Bir tane şuradan batacağız. Hemen geçirelim. Şöyle karşıya doğru çevirirsek daha iyi olur bizim için. Şimdi geçirmiştik. Şu sıradaki ilmekten bir tane alıyorum. Daha sonra bir tane de kulaktan alıyorum. Kulağın bir ilmeğine batıyorum. Buradan ipimi çektim. Şimdi tekrardan geldiğim noktadan bir tane daha alıyorum. Sıradaki sık iğneden. Bakın oluşmaya başladı. Şimdi tekrardan kulaktan. Böylelikle bunu biraz daha yumuşak kulaklara çevirmiş olacağız. Şöyle bir ondan bir ondan alıyorum. Son olarak da
Artık çok da aşağılara indirmenin gibi anlamı yok. Hemen şöyle son ilmeğimizin içinden de geçirdik. Tekrar battığımız yere batıp şu arka kısmını tekrardan çıkaralım. Şimdi de şöyle bir ilmekten batıyorum tekrar. Arkasından yapacağız bu işleri, önden değil. Biraz daha hem de dik durur böylelikle. Bir tane de şu ilmekten aldım. Herhangi rastgele bir ilmek ve buraya batıyorum. Aynı işlemi diğer kulak için de devam ediyoruz. Şimdi ipimiz uzun. Hemen orada kesmiyoruz, tabii ki de sökülür. Rastgele bir yerden çıktık. Bakın şöyle oldu. Buraya bir tane düğüm atalım gene. İyice çekiyorum. Rastgele başka bir yerden çıkıyorum. Dolandırıyorum birkaç defa. Daha sonra burayı kesebiliriz. Şimdi diğer kulağımızı da yapalım. Son olarak gözlerimiz ve süslememiz kaldı. Gayet güzel ilerliyor. Şimdiden sizin de ellerinize sağlık. İki kulağımızı birden yaptık. Şimdi uyuyan gözlerimizi de önüne işleyip artık son fiyongunu takacağız. Çok az kaldı. Bakın şöyle kendi gözümüzün görebileceği, yani kendi göz kararımızla şöyle şuradan battım. 3 tane sık iğne. İpimin ucuna düğüm atmadım. Bu burada kalsın bir. Buraya tekrar çıkıyorum. Bir yandan da bunu tutalım ki burası ipimiz kaçmasın. Şimdi şöyle bir gözümüz oldu. Buraya bir kirpik yapalım. Sonuna tekrar çıkıyorum. Aynı yere batıyorum ve bir aşağısına da batıyorum aynı zamanda. Tekrar aynı yere batıp arada 2 sık iğne boşluk bırakarak diğer taraftan çıkıyorum. Bunu daha sonra buradan çekeceğiz zaten. O yüzden endişelenmeyin. Kalabilir. Şöyle çıkartayım hatta bunu ki biraz daha net görelim. Neyse, bunu ben oradan daha sonra yaparım. Şimdi kirpiğimizi yapmıştık. 3 tane sık iğne atlıyorum. Tekrardan aynı yerden çıkıyorum. Ve şöyle bir sık iğne çapraz yukarı, bir sık iğne çapraz aşağıdan kirpik oluşturacağız. Şöyle tekrar böyle. Şimdi şuraya yan tarafına çıkalım. Bakın. Tığımızla da biraz erken girmişim. Evet, orada benlik bir sorun var. Onu da şuradan bir çıkartalım ilmeğimizi. 2 tane düğüm attım içine. Şöyle. Ve bu ipimi burada keseceğim. Şimdi de bu ucunu herhangi bir yerden batırıp içeriye çektiriyorum. Son olarak artık fiyongumuzu takacağız. Şöyle kulağımızın hafif şurasına gelsin istiyorum. Çok incecik yapıştırıcıdan sürüyorum ve hemen bunu buraya oturtturuyorum. Şöyle birkaç dakika beklersek zaten bu buraya monte edilmiş olacak. Anahtar demirimizi de son olarak şöyle 3-4 defa aynı noktadan geçirmiş bulunuyoruz. Tekrardan buraya çıkmak için şöyle ilmeğimizi bir çıkartalım. Herhangi bir ilmek arasından geçiriyorum. Şu kalan ilmeğimizi de hemen buraya alalım. Buraya düğüm atıyoruz ve kesiyoruz artık. Anahtarlığımız bitti. Daha sonra şunu da kesip hemen tığ ile içine çektireceğiz. Bakın şöyle yapıyorum. İçine geçirdim. Ve bu kadar. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Eminim benimkinden daha güzel yaptığınıza.
Benimle beraber videonun sonuna kadar ilerleyip devam ettiğiniz için minnettarım. Sayfama abone olmayı, beğeni yapmayı, likelamayı, destek olmayı kesinlikle esirgemeyin. Çünkü bunlar bizler için çok önemli. Bir sonraki projemiz ne olsun, ne yapalım aşağıya yorumlara da yazarsanız eğer şimdiden çok mutlu olurum. Teşekkürler.